Dostlar merhaba. Bu videomuzun konusu Karahantepe. Kıvanç merhabalar. Merhabalar Hüsnü. Son videomuzda Göbeklitepe'yi konuştuk. Öncesini konuştuk, Göbeklitepe'yi konuştuk ama Karahantepe ile ilgili ve Nevali Çori ile ilgili yani o taş tepelerle ilgili genel bir konuşma yapmadık. Yani Karahantepe orada birazcık orayla ilgili de birkaç bir şey söylemek gerektiğine inandığımız için bu videoyu yapmak istedik. Böyle bir girizgah yapalım. Karahantepe'nin daha önce yapıldığını, Göbeklitepe'den daha önce yapıldığını biliyoruz. İçindeki şekillerin daha farklı olduğunu biliyoruz. Oradaki küçük sütunların fallusa benzediğini söylüyorlar arkeologlar. Yapı aynı bölgede olmasına rağmen Göbeklitepe ile şekil olarak uzaktan yakından bir alakası yok. Orada oranın duvarında bir insan suretinde bir kabartma var. Ki insan suretinde kabartma da Göbeklitepe'de yok. Karahantepe'ye has bir şey. Siyah gözlü bir erkek heykeli çıktı. Oraya dair, Karahantepe'deki yapılan kazılara dair insan şeklinde heykeller ama böyle yüz figürleri, yüz hatları değişik. Böyle günümüz insanına değil de daha böyle farklı görüntüde bir küçük heykelcikler var. Tabii ki Göbeklitepe'nin ihtiva ettiği anlamla oranın ihtiva ettiği anlam birbirinden ayrıcalık gösteriyor olabilir. Şekilleri de farklı. Ben böyle bir girizgah yapayım. Buradan sana bir pas atayım. Nedir Karahantepe? Karahantepe'yi yaptıran her neyse Göbeklitepe'yi de bu mu yaptırmış? Veya bir ortak yönleri ya da ayrılan yönleri nedir? Bununla ilgili biraz konuşalım. Evet, şimdi Göbeklitepe ve öncesinde biliyorsun epey bu yapının neden oluştuğundan bahsettik. Yani bu yapı neden yapıldı, o yapıdaki parçalar nedir, aslında ne anlama geliyor, orada bu insanlar ne yapmışlar? Aslında bunu anlattık. O yüzden aynı şeyi bir daha üstünden geçmeden şöyle söyleyelim. Karahantepe'yi Göbeklitepe'den önceye koymamızın en önemli nedeni bizdeki karşılığı Göbeklitepe'de yapılmış olan hareketin, orada biliyorsun videoda detaylı anlattık. O hareketin Karahantepe'de daha basit ve eski bir halinin olması. Şimdi ondan bahsedeceğiz zaten. Karahantepe'deki yapı ile Göbeklitepe'deki yapı arasındaki en önemli fark o sütunsu yapıların Göbeklitepe'deki T'lere karşılık Karahantepe'de tam T olmayıp dağınık bir düzende ve gereksiz bir sayıda olması. Yani çok fazla sayıda ve dağınık duruyorlar. Belli bir şekil ihtiva etmiyorlar. Çünkü Göbeklitepe'de tam bir helezonik yapı ya da dairesel yapılar vardı. Bunların her bir T'lerin duruş biçiminde. Karahantepe'de ise rastgele dağıtılmış salonun ortasında duran yerler gibi duruyorlar birincisi. İkincisi bu yapı tam dairesel bir yapı değil. Ya da spiral bir yapı. Daha eliptik gibi değil mi? Daha eliptik gibi sanki böyle Daha birazcık. bozuk. Yani Bozuk, evet, evet. bozuk. Yani yapının Nizami şekli. değil yani. Peki bu yapının şekli ne işe yarıyor? Yani bunu anlamak için aslında enerjiyi doğru anlamak lazım. Doğa Ruhları videosunda aslında o şeyden bahsettik. Bu yapının doğa ruhlarının katmanıyla ilgili yerle eşleşebilmesi için yapının kendi içinde oluşan o sütunsu hierofanilerin, her biri bir hierofani onların çünkü Göbeklitepe'de hierofani değil başka bir şeye dönüşüyorlar. Ama orada hierofaniler. Çünkü yapı T değil bir kere en önemlisi ve dağınık. O hierofanilerin her biri bir yapıda aşağı kısımda, o yapının alt kısımlarında bir şeyle eşleşiyor, bir kavramla eşleşiyor. Bu kavram yukarıya doğru tezahür ettiğinde bir enerjiye dönüşüyor. Bu enerji bulunan yapı eğer kapalı bir yapıysa onun içinde dönmeye başlar, akmaya başlar. Açık bir yapıysa dağılıp saçılıp gider ve bir sonuç üretmez. Bu yüzden bu tür yerlerin hepsinin üstü, çevresi kapalıdır. Kapalı yapının içine enerji hapsedilir ve o enerjinin ortaya çıkış biçimine bağlı olarak bir sonuç oluşturur. Şimdi Karahantepe'de, Göbeklitepe'de olmayan şey neydi? Bir, dağınıklık. Dağınıklık enerjiyi dağıtır ve farklı bir desen oluşturur. Çünkü enerjiyi ortaya çıkaran her bir sütun bir desenin ana merkezidir. Suyun üstüne yüzlerce minik çakıl taşını atmak gibi. Suyun içine bir anda bir sürü minnacık ufacık çakıl taşlarını atsan sudaki bir sürü titreşimlerden bir örüntü oluşur biliyorsun. Bir desen, şekil oluşur. Evet. İşte o şekil
Dağınık düzen deriz biz ona. Dağınık düzen hiçbir zaman homojen bir yapı değildir. Heterojen bir yapıdır. Ve enerjide heterojen olan her şey bozunum süreçleriyle alakalıdır. Yani bozunuma doğru gider. Yapım açısından gitmez. Entropi kavramı gibi aynı. Bizim kanalın ismi gibi. Bozunumu anlatır ya entropi aslında. Aynı bu durum orada da vardı. Karahantepe'de de vardı. Bir bozunum süreci vardı orada. İşte bu bozunum süreci sonucunda bu insanlar Göbekli Tepe'de inilen yere değil, onun daha üstünde, daha karanlık bir yere indiler. Orada bizim anladığımızın dışında doğanın kendisinin oluşturduğu başka bir yaşam alanı var. Ve bu yaşam alanından yukarıya doğru yükselme oldu. Zaten Göbekli Tepe videosunda bahsettiğimiz bu yapının en önemli etkisi şu. Onlar hiçbir yere inmediler. Onlar aşağıdakini yukarı çektiler. Aşağıdaki bir gerçekliğin, bir doğa ruhunun, bir farklı bir enerji biçiminin yukarı doğru yükselmesine neden oldular. Bu yukarı doğru yükselen enerji biçimi eğer kendisine burada bir yaşam alanı oluşturacak şekilde onu getirenlerin zihnine nüfuz edebilirse kalıcı bir şekilde burada var olmaya başlar. Eğer kişi onu reddeder ya da kafasında belli bir zihinsel yapı oluşturmazsa geri aşağı çöker. Şimdi bu yapının nereye indiğini nereden anlıyoruz? Orada biliyorsun boynuzlu gibi bir yaratık var. Üstü çizgilerle oluşan. O Evet. yaratık biz siyah gözlüler deriz onlara. O siyah gözlerin yaşadığı bir katman var. Bunlar o katmanın bir nevi bekçileri. Öyle diye düşünelim. Ve saf kötü olmasalar bile oldukça idrak seviyeleri çok farklı işleyen ve bizim gibi bir düzene tabi olmayan varlıklar bunlar. Bizim hayata bakış açımızla hiçbir alakası olmayan bir bakış açısına sahipler. Ve onlar yukarı doğru çıktıkları an yarattıkları kaos müthiş olur. Zaten hierofanilerdeki en büyük sıkıntı şudur. O zamanın ilkelin beyninde bu varlıklar bir nevi tanrısal imajlar oluşturur onlar için. Tapının nesnesine dönüşür. O yüzden zaten heykelini yapmışlar oraya. Ama bu tapınım nesnesi olmasına neden olan bir de bunu yapabilen güçte bir kişinin olması gerekiyor orada. İşte o kişi hata yaptı ve aslında gitmemesi gereken bir yere kapısını açtı. Karahantepe bir kapı. Aynı Göbekli Tepe gibi. Ama yanlış yere açılan bir kapı. Bilmeden yapılan şeyler, insanlarda bu çok vardır. Yani ne olacak yani şurada şunu deneyeyim ya da bunu yapayım. İşte bunu yapamazsın. Çünkü gerçekten bilgiye sahip değilsen ya da gerçekten kontrolünde değilse bir konu ve zihnin, duyguların, yaşamın, senin niyetin, davranış biçimlerinden bağımsız olarak senin içindeki dürtüler, bunlar hepsi doğru yönde olmalı yaptığın şeyi yaparken. Bunlardan herhangi birindeki bir sapma onunla ilintili bir yere inmene neden olur. Mesela sen uçmak istiyorsun ama ayağına taş bağlıyorsun. İşte Karahantepe'de bayağı bir taş bağlamışlar ayaklarına. Çünkü yapılmaya çalışılan şeyin çok daha dışında bir sonuca neden olmuş. Büyük ihtimal orada alınan ders daha sonra Göbekli Tepe'deki o düzgün yapılara kadar evrilmiş 1000 yıl içinde. 1000-2000 yıl içinde yapmışlar bunu. Bu böyle kısa zamanda yapılan bir şey değil. Mesela biz şimdi günümüzde 5-10 yılda bir teknolojide ya da yaşamda değişim görüyoruz ya. Yani büyük bir hız var burada, değişim hızı var. Bu değişimi e, karşılayabilen bir insan algısı kapasitesi var şu anda. O zaman öyle değildi. O kadar kolay değildi değişmek ya da bir şeyleri özümsemek kolay değildi. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi söz konusu olması gerek. Bir kuşak diğer kuşağa aktaracak. O kuşak da aynı duyduğu gibi yapmaya çalışacak. Deneyecek, deneyecek, deneyecek. En sonunda işte o yaratığın olduğu yere ulaştıklarında zaten yaptıkları hatayı anladılar. O yüzden orası büyük bir hataydı Karahantepe. İndikleri yeryüzünden. Ama Göbekli Tepe'de bu hatayı yapmadılar. Göbekli Tepe'deki durum çok daha düzgün, daha simetrik, daha Kısaca homojendi. maksadını aşmış yani. Hani bunlar Evet, bir şey anlatmaya çalışmışlar. Doğanın bir kuvvetini anlatmaya çalışmışlar. Ama bir metotta yanlışlık yapmışlar. Bu da onları başka bir yere götürmüş. Yani gitmeleri gereken asıl yere değil, aslında gitmemeleri ya da gitmelerine
hazır olmadıkları bir yere gitmişler. Yani gitmek için hazır olmadıkları bir yere gitmişler ve bunun karşılığı da farklı olmuş. Bir de şöyle bir şey var. Ben bunu bir arkeolog hanımdan dinlemiştim. Karahantepe'yi gazdığımız zaman dedi toplu mezar bulduk dedi. Mesela bakın şeyden şüphelendik dedi. Acaba dedi, bir hastalık mı olmuş? Bir anda mı ölmüş hepsi gibi bir şüphemiz vardı bizim dedi. Şimdi şeyde mezar yok. Veya çıktıysa bir iskelet mi çıkmıştı? Göbekli Tepe'de böyle bir şey yok. Şimdi senin söylediklerinle bu bilgi birleştiği zaman ortaya şu çıkıyor. Acaba bunlar yaptıkları yanlışın da bedelini mi ödediler burada? Yani bu muydu acaba? Yani başka bir şey mi oldu? Yani bulaşılmaması gereken bir yere bulaştıkları için bir bedel mi ödediler burada? Yani bu toplu mezar çıkması vesaire bu daha farklı bir noktaya gidiyor. Olay başka bir yere eviriyor benim gözümde. Evet, aynen öyle. Dediğin çok doğru. Zaten o ders alınmasaydı Göbekli Tepe başarılmazdı. Yani aslında bazen hani kötü görünen şeyler iyi sonuçlar verir ya. Karahantepe'de evet hata yapıldı ve bunun bedelini ödemişler. Çok belli. Ama bu onlara Göbekli Tepe'yi doğru yapma şansı tanımış. Tabii bu bin yıllar içinde, bu bir anda olan bir şey değil. Bir nesilde olmamış bu. Birkaç nesil sürmüş bu. Bir de o zamanki ilkeli iyi anlamak lazım. Yani bu insanlar biliyorsun Neveli de ancak daha yerleşik düzen kısmına geçtiler 8.000'lerde. Bu 8.000'lerde geçtiğinde buğdayın evriltilmesi vardır. Buğday daha yeni yeni ekilmeye çalışılıyordu. O zamanlar avcı toplayıcı yaşayan hani çanak çömleksiz devir, çağ denir ya o zamana. Şimdi bu eski çağlarda bu insanların yaşamları zaten bir mücadele doluydu. Hayatta kalma mücadelesiyle dolu ve sürekli yiyeceğini bir şekilde temin etmek zorundasın. Çünkü elde edemiyorsun sürekli olarak. Yani daha hayvanlar evcilleştirilmemiş hiçbir şey yok ortada. Avlıyorsun ya da yemiş topluyorsun. Şimdi bu adamlar bu düzeydeyken inanılmaz bir şey yapıyorlar ve akıl almaz şekilde doğanın katmanlarına bağlanabiliyorlar. İşte bu doğanın güçleri, biraz evvel dediğin gibi doğadaki güçler dengeleri var bunlar. Bu dengelerin bozulmaması gerekiyor. Bu denge bozulduğu zaman bunun bir sonucu oluyor. Ve insanın merakı genelde içindeki dürtüyle birleştiğinde bozulmasına neden oluyor işin ilginci. Çünkü yapmaması gereken yerde bir şey yapıyor. Niye? Çünkü yapabileceğine inanıyor. Çünkü ne olacağı ile ilgili karşısına çıkabilecek şeyden bir haberi yok aslında. Oluşabilecek bir tepkimeden. Şimdi oradaki o durum evet bir sonuç üretmiş ama sonrası aslında bir anlamda iyi olmuş diyebiliriz bir açıdan. Ama bunu çok iyi idrak etmemiz lazım. Nesilden nesile sözel olarak aktarılan bir bilgi var burada. Hem sözel hem pratik olarak. Çünkü bu kişi bir şekilde oraya bağlanmayı biliyor birisi ve bir sonraki kişiye öğretiyor. O kişi de bunu başarabilecek kişi seçiliyor. Zaten bu bizi zaman içinde nereye götürecek? Kişiden kişiye geçen bu bilgi ve katmanlara bağlanabilmesi şamanizme. Şamanizm. Evet. Ha. Çünkü şamanizmin özü bu zaten. Şamanizmde anlatacağız zaten bunun detayını. Yani aslında bir açıdan bakarsak Göbekli Tepe'de anlatmıştık yerin anlamını. Bir yerin biriktirdiği gücün nelere neden olabileceğini. İşte şamanlığın en başına indiğimizde aslında Göbekli Tepe, Karahantepe gibi yerlerin olduğunu görürüz. Şamanlık buradan çıkmıştır. Bilgisi buradan çıkmıştır. Buralardan. Tabii bir Türkiye'deki bu yapı dünyada tek değil. Daha henüz bulunmadı o kadar. Bunlardan birkaç tane daha var. Çok değil ama tek de değil. Buraların her biri zaman içinde bu bilginin toplumlar içinde yayılmasına neden oldu ve bir yön almasını sağladı. Belki o hata yapılmasaydı o noktaya gelinmeyecekti. Belki de daha düzgün yapılsaydı daha hızlı gelinecekti ve biz şimdi bulunduğumuz düzeyden çok daha ileri bir düzeyde olacaktık belki de. Hani ateş bulunduğundan 50 yıl önce bulunmuş olsaydı gibi bir söylem bu. Şimdiden 50 yıl sonra da olacağımızı düşün mesela. Bu da aslında aynı şey, çok farklı değil. O yüzden Karahantepe'yi değerlendirirken şunu göz önüne almak lazım. Meraklı olan insan çok doğrudur. İlerlemeyi, gelişmeyi sağlar. Ama kontrolün altında olmayan bir bilgiyle sırf meraktan bir ritüelik çalışma yapmak, bir deney yapmak, gidip de oralarda bir şey yapmaya kalkmak çok felaketlere neden olabilir. Yani bunun özellikle kaçınılması gereken bir şey olduğunu belirtmek istiyorum ben. Çünkü insanlar
hani gidelim oralarda işte şöyle çalışma yapalım, işte inceleyelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi kafa yapısında girebiliyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey üstüne. Çok. Dikkat etmek lazım diyorum ben. Hatanın devamı gibi. Yani o gün yapılan hatayı bugün devam ettirmek gibi bir şey oluyor artık bu. Tabii. Yani aşağı yukarı Karahantepe böyle. Başka söylemek istedim. Nevali Çori var tabii burada. Orada siyah gözlü bir adam heykeli var Karahantepe'de. Ve heykeller bulunmaya devam ediyor. Geçen gün yine bir haber okumuştum. Birkaç tane daha heykel, insan şeklinde heykeller bulundu. Ama burada bizim asıl gelmek istediğimiz nokta şuydu. Biz Göbeklitepe videosunda bunu bahsettik. Yani buradan şamanizm doğdu. Hani bu kök aldığı bilgi, yani insanların animizmle beraber onu anlatmıştık. Aldıkları bilgi evrile evrile en son şamanizmi doğurdu. Ve ne olduysa oldu. Bütün her yer toprağın altına örtüldü. 8000'de. Hepsini toprağın altına kapattılar, çektiler, gittiler ya da başka bir şey yaptılar. Bir yerden bir yere gittiler ve burada şamanizm doğdu. Şamanizm de bu hatalar yapılmasaydı belki o formuna ulaşmayabilirdi. Yani oradan alınan derslerle bu şamanizme de bazı hatalarla, günahlarla, sevaplarıyla bir yere gelindi. Bundan sonra artık şamanizme geçmeyi düşünüyoruz. Hani geçen videoda demiştik şamanizmi anlatalım diye ama Karahantepe'yi de es geçmek istemedik. Yani bunu da cebimize koyalım. Bu bilgi de yanımızda olsun. Şamanizme bundan sonra girelim diye düşündük. Aşağı yukarı tamam değil mi? Şöyle Evet, yani şamanizm var zaten mı ekleyeceğimiz bir tamam şey? olmadan biliyorsun gülaça giremeyiz. Çünkü gülaç oradan neşet alıyor. Silsile mi? Bir silsile, o silsilede kalmak, tarihin akışında ilerlemek çok hoş bir şey bence. Ufak ufak ilerliyoruz. Yani şamanizmi 2 videoda anlatmaya çalışacağız ve bu şekilde bence tarihi yeniden şekillendirilen şeklinin dışında, insanların ona atfettiğinin dışında farklı bir açıdan ele alacağız. Ya da onu ele almaya çalışıyoruz daha doğrusu. Evet. Aşağı yukarı tamam. Dostlar yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımızı takip edip hatırlat butonuna basmayı unutmayın diyelim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.